Sıfır Budak YouTube kanalından herkese merhabalar. Ahşap eğitim videosu serimize bugün yeni bir videoyla devam ediyoruz. Ve bugünkü videomuzda sizler için çok faydalı olduğuna inandığım ahşabın ve orman ürünlerinin tanıtılması ile ilgili bir video hazırladık. Videomuzda önce ahşap bildiğimiz MDF, MDF lam, sunta, OSB gibi orman ürünlerini önce tanıtacağız. Daha sonra ise bugüne kadar çalışmış olduğum 19 çeşit ahşabı, şu an videoda gördüğünüz 19 çeşit ahşabın teknik özellikleri, yaklaşık fiyatları ve örnek projeleri neler yaptığımı birkaç resimle özet olarak sizlerle paylaşacağım. Projelerimizde ahşabın özelliklerini iyi bilirsek hangi projede hangi ahşabı seçeceğimize o şekilde karar verebiliriz. Daha ekonomik bir şekilde daha güzel projeler yapmamıza bu konuda yardımcı olabilir. Ben projelerimde ahşaba ayrı bir renk, vernik veya boya kullanmadığım için ahşabın doğal yüzeyini kullanıyorum projelerde ve daha estetik olduğuna inanıyorum. Videomuzda da 19 çeşit ahşabın yüzeyi nasıldır, desenleri nasıldır, yağlandığı zaman nasıl bir renk oluşturur, bunların hepsini biraz sonra göreceğiz. Bunlar da orman ürünleri dediğimiz, ahşap bildiğimiz diye tabir ettiğim orman ürünleri. Öncelikle bunların tanıtımıyla başlayacağız. Evet, orman ürünlerinin ilki MDF Kontra. Bu çok tanıdık gelmiştir büyük ihtimalle izleyicilerimize. Şu an herhangi bir giysi dolabınızın arka tarafına açıp baktığınızda bu MDF Kontra'yı dolabın arkasında göreceksinizdir. Bu malzeme bu kadar kalitesiz bir malzeme. Üstüne sadece az bir 80 kumla zımparayı sürtmem dahi boyasını kaldırmaya yetiyor. Evet, OSB İngilizce Oriented Strand Board isminde geçiyor ve kısaltmasını da buradan alıyor. OSB daha çok yapı işlerinde kullanılıyor. Evet, ham MDF. Ham MDF toz parçacıklardan tutkal, wax, işte kimyasallar ne buldularsa bunları kullanılarak oluşturulan bir orman ürünüdür. Ham MDF zımpara yaptığımız zaman aşağıya doğru da hepsi toz zerreciklerden oluştuğu için herhangi bir farklılık oluşturmaz yüzeyinde. Evet, MDF lam evinizdeki masa, dolap vesaire bunların birçoğunun ham maddesi bu MDF lamdır. Biraz önceki ham MDF'nin üstüne sadece küçük bir kaplama parça yerleştirip mobilya üretiminde bu şekilde kullanılıyor. Ancak evinizde de belki bir şey çarpmıştır. Ufak bir zedelenmede dahi bunun görüntüsü tamamen değişiyor. Zımparayı biraz daha fazla sürdüğümüz zaman üstündeki kaplama gidecek. Gördüğünüz gibi ham MDF alttan gözüküyor. Ufak bir çizilmeyi de dahi koca masanızın tüm görüntüsü bozulacaktır. Aynı şekilde de içinde birçok kimyasal ve sağlıksız bir malzeme. Evet, orman ürünlerinin en kalitesiz diyebileceğim şey kontraplak. Plywood diye de ismi geçiyor. İnce ahşap parçalarının tek parça olarak üst üste yapıştırılarak oluşturulmuş farklı bir masif panel diyebiliriz. Masif ahşaba en yakın özellikteki olan orman ürünü budur. Sizlere eğer bu şekilde bir levha şeklinde bir şey kullanacaksanız kesinlikle kontrapla tavsiye ediyorum. Diğer orman ürünlerine göre birazcık daha pahalı ancak kalitesi kat fazla. Gördüğünüz gibi uyguladığımız zaman 1 milime kadar iki yüzeyinde kalınlığında parça var. Bu yüzeyin hepsi gitmesi lazım ki görüntüsü bozulsun. Kontraplak alırken mutlaka iki yüzeyini de kontrol edin. Bunlar zaten kalitedir. İki yüzeyini farklı kalitede yaparlar. AA, BA, CB gibi iki yüzeyini farklı kalite numaralandırırlar harflerle. Bu şekilde iki yüzünü de kontrol ettikten sonra alın. Ucuz olan kontraplağı alıp götürmeye çalışmayın. Bir yüzü çok kötü, bir yüzü iyi olabilir. Şimdi anlatmaktan sıkıldığım kısmı geçtik ve şimdi sırada gerçek masif ahşaplar var. İlk ağacımız kayın. Çoğu masa ayakları, sandalye ayaklarını sağlamlığı sebebiyle kayından yaparlar.
işlemesi biraz zordur. Gördüğünüz gibi desenleri de çok farklı bir desen sunmuyor. Standart bir görünümü var. Ama bunu dış yüzeyini bu şekilde tokmak gibi dış yüzeyini vuracağımız kısımlarda kullanabilirsiniz. Kesinlikle demire dahi vursanız bir şey olmaz. Evet, diğer ahşabımız ladin. Ladin kayına oranla çok yumuşak bir ağaçtır. Ladin de dış mekanlarda kullanılabilecek türde bir ağaçtır. Dış neme, yağışa karşı daha dayanıklıdır. Bu masayı dış mekanda kullanacağımız bir yer için yapmıştık. Bu şekilde kamelya için. Güzel bir sonuç verdi. Evet, diğer ürün her yerde görebileceğiniz çam. Bu gördüğünüz sarı çamdır. Çam her yerde kullanabilirsiniz. Çoğunlukla yapı işlerinde kamelya, ev kullanılıyor. Mobilyada da kullananlar çok. Fakat mobilyada yumuşak yapısı nedeniyle çok tavsiye etmiyorum aslında. Ama kullanabilirsiniz. Fiyat olarak da ekonomiktir. Biz bu şekilde bir kamelyada kullandık. Hiçbir sorun yaşamadık. Okaliptüs ağacını hiçbir yerde kullanmadım. Sadece elimde olduğunu için sizlerle paylaşmak istedim. Mobilya işlerinde pek kullanılmaz. Evet, diğer bir ağacımız sedir. Özellikle Akdeniz bölgesinde çok yaygın kullanılır. Ev yapımında, yapı işlerinde çok kullanılır. Sedirin özellikle kokusu sebebiyle böcekleri kokusu iter ve böceklenme kesinlikle yapmaz. Yumuşak bir yapıya sahiptir. Dış mekan mobilyalarında, kamelya yapımı gibi işlerde kullanabilirsiniz. Evet, ayos ağacı. Ayos ağacı çok hoş bir deseni vardır. İşlemesi çok kolaydır. Oyma işlemlerinde kullanabilirsiniz. Bu ağacı muhtemelen kuksa oyan herkes bilir bu ağacı ve kullanmıştır. Fiyat olarak diğerlerine göre biraz daha pahalıdır. Fakat güzel bir görünümü. Yağlandıktan sonra da çok sarımtırak, hoş bir görüntüsü vardır. Biz böyle bir tavla yapmıştık ayos ağacıyla. Evet, diğer ağacımız meşe, kızıl meşe. Meşe mobilya sektöründe çok fazla kullanılan bir ağaç türüdür. Çok sert, dayanıklı bir yapısı vardır. Her türlü iç mekan mobilyasında, dekorasyon işlerinde kullanılabilir. Beyaz meşe. Beyaz meşe diğer meşe ile benzer özelliklere sahiptir. Kendi kanaatim olarak kızıl meşeye göre işlemesi de sanki biraz daha kolay gibi hissediyorum ben. Ama genel olarak sert ve çalışmaması mobilya sektöründe kullanılmasına uygun. Evet, akça ağaç. Akça ağaç da orta sertlikte bir yapıya sahiptir. Çok fazla kullanılmıyor aslında ama mobilya ve dekorasyon ve oymacılıkta kullanılmaya çok müsait bir ağaç. Amerika'da çok fazla yaygın olarak kullanılıyor. İki tarafı da gördüğünüz gibi güzel bir farklı desen oluşturuyor. Evet, Afromezya. Afromezya'yı bir projemde kullanmıştım. Ancak çalışması gerçekten çok zor bir ağaç. Kolay bir çatlama yapıyor. İşlemesi de zor. Gördüğünüz gibi şu an görüntüde bile çatlakları üzerinde mevcut. Yeni başlayanlar için özellikle çok tavsiye etmiyorum. Yerli ceviz. Ceviz ağacı mobilya işlerinde işlenmesi en güzel, en kolay ağaçlardan bir tanesidir. Yerli cevizde bu şekilde özellikle ağacın bir kısmında bu şekilde desen yakalayabiliyorsunuz. Fakat ağacın geneli bu şekilde daha düz, daha sade, daha açık kahverengi bir görüntüye sahiptir. Bu deseni yakalamak için ağacın belli bir yerini almamız gerekti. Evet, Amerikan ceviz, saten ceviz olarak geçiyor. Benim en çok işlemekten, kullanmaktan zevk aldığım ağaçlardan bir tanesidir. İşlendikten sonra aynı ipeksi bir dokunuş gibi ipeksi bir görüntü veriyor ve çok hoş bir sonuç elde edebiliyorsunuz ve çalışırken de çok keyif alırsınız bu ağaçtan.
Evet, Dibeto, bu da bir ceviz türüdür. Afrika cevizi diye geçer. Bu ağaç da aynı şekilde ceviz gibi işlemesi kolay bir ağaç. Üzerinde bu şekilde çok nadide bir desenleri var. Ancak ağacın tamamında değil tabii ki. Bu desenleri çalıştığınız işin dış yüzeyine gelecek şekilde kesimleri ayarlamanız lazım. Bu şekilde yaparsanız çok mükemmel bir sonuç veriyor. Evet, ön yüzdeki desenler mükemmel bir sonuç verdi. Evet, Iroko ağacı. Iroko Teak familyasından bir ağaç. Dış mekana çok dayanıklı bir ağaçtır. Özellikle dış mekan mobilyalarında yapılabilir. Teak ağacı gibi çok pahalı değildir. Onun bir altı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve sonuç olarak da güzel bir sonuç verir. Sarı kahve arasında bu şekilde bir sonuç çıkar. Evet, Sipo, Maun cinsinin en çok aranan ağaçlarından bir tanesi. Bu ağaçta şu an daha yeni çalışıyorum. Şu an bir saat ve gözlük kutusu yapıyorum. Deseni çok hoşuma gitti. İşlemesi çok rahat bir ağaç. Ve kırmızımsı güzel bir tonu var. Evet, Mazel bir kavak türüdür. Çok yumuşak, çok hafif bir ağaçtır. Görsellik istediğiniz yerlerde kullanın bunu. Fakat böyle mobilya tarzı şeylerde kullanırsanız masaüstü falan da olarak kullanabilirsiniz ama çok yumuşak olduğu için çarpmalara çok hassastır. Ancak çok mükemmel bir görüntü veriyor. Şimdi gördüğünüz gibi. Ben bunu sadece bir bıçak kabzası yapımında kullanmıştım. Bir önceki videomuzda. Diş budak gerçekten çok güzel bir ağaçtır. İşlemesi kolay ancak bir o kadar da sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır. Torna işlerinde, mobilya dekorasyon işlerinde kullanabilirsiniz. Çok rahat edersiniz. Çok güzel beyazımsı bir tonu vardır. Özellikle ayak olarak görselliği yüksek şekilde kullanabilirsiniz. Evet, abanoz çok nadir ağaçlardan bir tanesidir. Çok pahalıdır. Lüks eşya, müzik aleti, süsleme gibi işlerde kullanılır. Çok serttir. Taş gibi bir yapısı vardır. Testerelerin, bıçakları gerçekten düşmanıdır. Çok rahat kırabilirsiniz bununla çalışırken. Ben ilk marangozluğa başladığım zaman bu ağacı bazı kerestecilere sorduğum zaman böyle bir ağaç mı var, sen nereden duydun diye benimle dalga geçtiler hatta. Fakat böyle bir ağaç gerçekten var ve kullanılıyor. Gerçekten de güzel bir sonuçlar veriyor. Son ağacımız Venge ağacı. Venge ağacından çok küçük bir parçam kalmış gördüğünüz gibi. Çok değişik bir dokusu vardır. İki tarafında çok farklı desenleri var. Çalışılması çok zor bir ağaçtır. Çok sert bir yapısı olmasına rağmen çabuk çatlar. Bu da aynı şekilde testere bıçaklarınızı kırabilir. Çok zorlu bir ağaçtır. İlk başta denemenizi tavsiye etmiyorum fazla. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ahşabı tanımak ahşap işlerinde gerçekten çok önemli. Kendinize güvenin. Bazı keresteciler, bazı bu işi yapanlar sizin kadar emin olun bu işi araştırmıyorlar ve doğru bildikleri yanlışlarla yaşamaya devam ediyorlar. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak da bu ahşap zannedilen ahşap bildiklerimizden projelerinizde uzak durmaya çalışın. İyi günler dileriz.